Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere maden avı taktiğini göstereceğim. Ee, Bu sefer kendi taktiğimi kullandım. Kendi taktiğimi geliştirdim diyebilirim aslında. Çünkü bir önceki videoda önerilen bir taktiği yapmıştım ve açıkçası pek memnun kalmadım. İlk maden avı çıktığında 7. olmuştum. Geçen videodaki taktikte ise 20'lerde tamamladım. 21. olmuştum sanırım. Yani ben o taktiği pek beğenmedim. O taktikte daha böyle merkeze yakın konumlarda bulunup daha çok asker kesmek üzerine yoğunlaşan bir taktikti. Bu sefer ise kendi taktiğimi geliştirdim. Zaten biliyorsunuz ki pek çok kişinin yaptığı taktik asker kesmek üzerine. Yani asker kestikçe puan almanızı sağlayan yeteneği açıyorsunuz. Tabii buna ek olarak bir de yeni yetenek olan madenlerden puan elde etme yeteneğini aktifleştirip birer dakika arayla madenlere asker gönderme işini yapmaya başladım. Şimdi 1,5 dakikamız var. Bu 1,5 dakika bize bir hazırlık süreci bir nevi. Bu hazırlık sürecinde etrafımıza şöyle bir bakmamız gerekiyor. Nerede askerler var, nerede madenler var, yakınımızda rakip biri var mı, güçlü biri var mı şeklinde. Eğer başlangıç konumumuz iyi ise bence burada aktif olarak asker kesip madenlerden yağma yapmak en mantıklısı geliyor. Eğer yakınızda çok güçlü birileri varsa o zaman farklı bir yere ışınlanabilirsiniz tabi. Ama ben şahsen bir bölgedeki askerleri, madenleri bitirmeden başka bölgeye geçip boşuna ışınlanmamı kullanmak istemiyorum. Işınlanma süresi oyun açıldıktan birkaç saniye sonra, yaklaşık 1 dakika sonra aktif olacak. Ama ben direkt kullanmayacağım ışınlanmamı, bekleyeceğim. Gerçekten ihtiyaç olduğu anda kullanacağım. Zaten şu an yanımızda 2 tane asker var görünen. Hemen bir yan tarafta 2 tane daha var. Öyle çok güçlü biri de yok etrafımda. Yani şu anki konumumuz güzel gibi görünüyor. Buralarda bir süre takılabiliriz. Evet, başlar başlamaz asker kesmeye başladım. Madene de yolladım ki oradan da yağma yapalım. Dört tane intikal hakkım var. VIP 6 olabilseydim eğer 5 tane intikal hakkım olurdu ve çok daha iyi bir performans sergileyebilirdim. Şimdi buradan hemen asker kesmekten puan gelen yeteneği seçiyoruz. Sağ tarafta yer alıyor. Böylece asker kestikçe güzel puan toplamış olacağız. Dediğim gibi 5 intikalim olsaydı çok daha iyi bir performans sergileyebilirdim. Ama bakalım 4 intikalle de ilk 10'a girmeyi başarabilecek miyim? Şöyle bir yandan yağma yapıyorum. Bir yandan asker kesiyorum. Yağmada tek intikal hakkı oluyor zaten. Onun süresi geldikçe yağmaya gönderiyorum. Evet. Askerler de var. Güzel. Geçen tabii bir de askerler pek yoktu sanki bir önceki madende. Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Şu anki konumumdan memnunum açıkçası. Hemen şuradan intikal hızıyla ilgili olanı da açalım. Yine sağ tarafta yer alıyor. İntikal hızı en önemli şeylerden biri arkadaşlar. O yüzden onu açtım. Evet, buradaki yağmamızı da tamamlamış olduk. Şimdi yeni bir yere yağmaya gönderdik. Daha doğrusu yeni bir damara gönderdik. Oradan da 3 tane yağma çıkmış oldu. Evet, burada da askerler var. Yanımızdaki kişi öyle çok aktif değil. 21 fıra seviyesine sahip ama sanırım çok bakmıyor. Askerleri toplamıyor. Şimdi buradan damara girip puan elde etmemizi, 5000 puan elde etmemizi sağlayan yeteneği seçiyoruz. Sol tarafta yer alıyor. Bundan sonra her 1 dakika arayla girdiğimiz damardan
bize 5000 puan gelmiş olacak. O yüzden ara ara damarlara gönder çek yapacağım. Mümkün olduğunca bir dakika arayla bunu yapmaya çalışacağım. Mesela şuradaki damara bir gidelim. Bu arada sıralamaya da bir göz attım. 15. sırada görünüyoruz şu an. Yani fena değil. Evet. Yeni yerden de yağmalarımızı yapalım. Şöyle etrafa bir bakıyorum. Askerler nerede? Şurada varmış. Ya mümkün olduğunca yakın yerlere göndermeye çalışıyorum ki hani bir önce gitme gelme süresi hızlı olsun diye. Evet, şurada bir tane daha asker var. Evet, bir tane daha bulduk. Güzel ya, asker konusundan da rahatız. Yanımızdakiler de çok aktif değiller. 21-22 fıra seviyesine sahip kişiler var. O yüzden rahat ediyoruz şu an için bulunduğumuz konumda. Eğer konumunuz güzelse hiç boşuna ışınlanma kullanmanıza gerek yok. Mesela yukarıda gene bir asker var. Bunun için toplamadaki birliklerimizi geri çağırıp asker kesmeye devam edelim. Çünkü madenlerden toplama yapmak, yani normal madenlerden toplama yapmak kesinlikle hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Çok yavaş oluyor. Onun yerine asker kesmek çok daha mantıklı. Onun yerine yağma yapmak, işte madene gir çık yapmak, o şekilde puan kazanmak çok daha mantıklı. Evet, bir yeteneğimiz daha açıldı. Burada toplama verimliliği ile ilgili olan yeteneği alacağım. Böylece hızlı toplayabileceğiz. Fışkıranları da hızlı toplamış olacağız. Evet, şuradaki askere de bir saldırayım. Şu an için güzel gidiyoruz. Hani önemli bir sorun yaşamadık. Ciddi rakiplerimiz de yok yakınımızda. Ben zaten biraz buradan ilham aldım diyebilirim. Bir önceki maden etkinliğinde kalabalık yerlere gitmek kesinlikle hataydı. Ne kadar kenarlarda takılırsam o kadar daha rahat ettiğimi fark ettim. O yüzden mümkün olduğunca kenarlarda takılıyorum. Takılacağım daha doğrusu. Bu arada 21. dakikaya geldik. 20. dakikada fışkıranlar çıkıyor arkadaşlar, bildiğiniz üzere. Dikkat ettiyseniz 20. ve 10. dakikada çıkıyor fışkıranlar. O yüzden 20. dakikaya yaklaştığımda mümkün olduğunca intikallerimi boşta tutmaya çalışacağım. Böylece rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde fışkıranları toplayabilirim. Evet, duyurusu da geldi zaten. 60 saniye içinde fışkıranlar çıkacak diye bizi uyarıyor. Bu uyarı aslında güzel bir işaret. Hazırlanın diyor. Tabii kendi kafanızdan bir süre belirlersiniz. Buradan da birlik hasarını arttıranı seçiyorum. Çünkü hem fışkıranlarda karşılıklı çatışma olabiliyor. Hem de merkez için bir kere şansımı denersem faydalı olur. Ya merkeze gitmek konusunda henüz kararsızım biraz. Yani merkeze alma ihtimalim olur mu olmaz mı? Hiç boşuna orada vakit kaybetmeyeyim mi? Ona bakacağım duruma göre. Evet, bütün intikallerimizi geri döndürdük ve böylece fışkıranlar için hazırız. Hemen şuradan hasar arttırıcıyı da kullanayım ki olur da bir mücadeleye girersem kazanan taraf ben olayım. Evet, hemen toplamaya başlıyoruz. En yakınımızdakilerden.
Evet, şu an için güzel. Ciddi bir rekabet yok burada. Yani tek kötü yanı çok yakınımda değil fışkıranlar. Hemen şuraya ışınlanayım ki daha yakınımda olsun ve rahatça toplayabileyim. Evet, güzel bir yere geçmişim. Böyle her tarafıma fışkıranlar belirdi. İyi ki de bu kıyıya geçmişim diyorum. Benim şimdi fışkıranıma saldıracaklar ama zaten onun saldırısı gelene kadar ben çoktan toplamış olurum, bitirmiş olurum. Çünkü saniyeler içinde toplanıyor. Gördüğünüz gibi saldırı gelmeden bile ben topladım. Evet, bu bölgede güzel toplama yapabildim. Yakınlarımda pek çok fışkıran belirmiş oldu. Evet, iyi ki ışınlanmamı başta kullanmamışım ve böyle güzel bir yerde harcadım. Yoksa 12 dakika, gerçi burada 6 dakika galiba ışınlanma süresi, aynen. 6 dakikaya kaçırabilirdim belki. Evet, yeni fışkıranlar da çıkıyor. Güzel. Gene yakınımda çıktı bir sürü. Ya bu kıyılarda olma taktiği bayağı iyiymiş arkadaşlar. Kesinlikle ben bu taktiği tuttum. Bundan sonra ortalarla işim yok. Evet. Bayağı bir fışkıran topladık. Var ya, şimdi 5 intikal hakkım olacaktı. Kesin birinciliği, ikinciliği zorlardım. Bakalım kaçıncı bitireceğiz. Ya cidden o kadar çok var ki. Hani rekabet de yok, toplamaya çalışan da yok. Çok güzel bir yer seçmişim gerçekten. Evet, şimdi artık fışkıranlar da bittiğine göre tekrardan madenlere asker yollayabilirim. Gördüğünüz gibi 5000 puan direkt geldi madeni ele geçirir geçirmez. O açıdan bu 1 dakikalık arayla madene asker gönderip çekme olayı çok iyi gerçekten. Yani 5000 puan çok önemli bir puan. Yani düşünsenize, 30 dakikalık bir oyun. Hani her dakika bunu yapamazsınız eyvallah ama böyle bir 20 dakikasında bile yapsanız 20 çarpı 5'ten 100 bin puan yapar. Yani ciddi bir fark oluşturur. Buna da önem verin arkadaşlar. Bu özelliği değerlendirin. Tabii aynı zamanda yağma yapacak şeyler de çıkıyor. Saldırdığınız madenler sayesinde yağma da yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi oradan hemen askerleri geri çektim çok oyalanmadan. Tekrar devriye kesmeye devam ediyorum. Buradaki devriyeleri, askerleri kesmek de 1500 puan getiriyor. Yani bu da azımsanacak bir puan değil. Hani 4 intikalinizde ben şahsen buna ayırıyorum. Sadece arada gönderiyorum diğer şeylere. Aa, burada bir tane fışkıran kalmış. Bu nasıl kalmış ya? Kimse fark etmemiş. Bak, o kadar boş bir yer bulmuşum ki. Hani boştaki fışkırana bile giden olmamış. Evet, şimdi biz geliyoruz ama yenebilecek miyiz bakalım. Saldırarak. Evet, güzel. Zafer geldi burada. Ya çok uzun süreli olmadı ama o kısa sürede bile bize güzel puan getirmiştir eminim. Evet, şimdi biz asker kesmeye devam ediyoruz. Şöyle madene de gönderelim. 1 dakikalık süre geçmiştir muhtemelen. Gördüğünüz gibi şu an 170 bin puanımız.
Şöyle askerin bol olduğu bir yere geçiş yaptım. Artık orada asker sayısı azalmıştı. Madenlerden de yağma düşmüyordu. Artık farklı yerlerde şansımı deneyeceğim. Bakalım buradaki madenlerden yağma düşecek mi? Burada da hem asker sayısı da bayağı fazlaymış. Yeni geçtiğim yeri de beğendim. Evet, gördüğünüz gibi yağmalar da düştü. Şimdi bu yeni geçtiğimiz yerdeki madenleri yağmalayacağım. Tabii zamanla her yerdeki asker sayısı azalıyor hani. Bir yere geçiyorsunuz. Askerleri kestiğiniz zaman yenisinin gelmesi biraz zaman alıyor. Ama en azından böyle kalabalık olmayan yerlere geçmek rekabeti azalttığı için daha rahat etmenizi sağlıyor. Yani bence taktik kesinlikle kenarlarda takılmak. Yani tabii boşsa dediğim gibi yani boş olan yerleri kollamanız gerekiyor. Şimdi 10. dakika yaklaştığı için tekrardan fışkıranlar çıkacak birazdan. Bakalım bulunduğumuz konuma çok gelecek mi? Şansımız yaver gidecek mi? Evet, 25 saniye içinde çoğu geri dönmüş olacak. Şu toplamadakini de geri çekeyim hemen. Bak ben gene yağmayı unuttum. Gene başkası benimkini yağmalıyor. Evet, fışkıranlar kendini göstermeye başladı. Evet, hemen toplamaya başlayalım. Yani gene fena değil. Yakınımızda fışkıranlar var yeterince. Yani şu intikal sayısı yetersiz bildirimini görmekten de sıkıldım yani. Şu intikal işine bir an önce çözüm bulmam lazım. Kendime VIP 6 yapmam lazım. Evet, şöyle fışkıranların bol olduğu bir yere ışınlanayım. Şöyle üçünün ortasına geçtim ki hızlıca toplama yapabileyim. Evet, gene başarılı bir saldırı yaptık ve fışkıranı biz ele geçirdik. Evet, güzel toplamalar yaptık gene. Güzel oldu. Rakipler de dediğim gibi zorlu rakipler değildi. Çünkü zorlu rakipler genelde orta veya yani en ortada oluyor veya ortanın bir gerisinde oluyor. Kimse böyle kıyılarda takılmıyor güçlü olanlar. Bu yüzden rahat rahat fışkıranları toplama fırsatı buldum. Evet, yenileri de çıkıyor. Hem de yakınımızda bayağı bir var olacak. Hemen onları da süre dolar da olmaz toplama yapacağım. Yani o kadar çok var ki hani rekabet de olmadığı için çok fazla fışkıran toplama imkanı veriyor kenarlarda olmak. Yani ben bu taktiği niye daha önce uygulamamışım diyorum, kızıyorum kendime. Yani düşünün şu an askere saldıran var. Burada fışkıranlar varken asker saldırısı yapanlar var. Burada fışkıranlar da bana kalmış oluyor haliyle. Yani şu an 3 dakikadır fışkıran topluyorum. Sorunsuz bir şekilde hem de.
Evet, ücretsiz ışınlanma hakkımı da şurası için kullandım. Böylece rahat rahat toplayabileceğim. Burada ücretsiz ışınlanma haklarınızı doğru kullanmak da önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Doğru kullanırsanız çok verimli toplamalar yapabilirsiniz. Yani keyfiniz yerindeyken, durumunuz iyiyken boşa süresi geldi diye ışınlanma harcamayın. Sadece doğru yerlerde harcayın ışınlanmalarınızı. Yani artık o kadar çok oldu ki yetişemiyorum toplamaya. Kendiliğinden yok oluyorlar, patlayıp yok oluyorlar bildiğiniz gibi. Süreleri dolunca. Evet, şimdi artık kalmadığı için tekrardan asker kesmeye geri dönüyorum. Hazır bir güzel de bir sürü asker birikmiş. Rahat rahat onları kesebilirim. Tabii bir tane damara yollayayım. 5000 puan önemli çünkü. 3 tane asker kesmeye bedel sonuçta. 1 dakika arayla damarlara yollamaya da devam edeceğim. Mesela gördüğünüz gibi 284 bindi, 289 bin oldu direkt. Evet, bir yandan yağmayı da unutmayayım gene. Mesafede yakın olunca hızlı hızlı yağmalama yapabiliyorum. Çok sevdim ben bu işi ya. Bana böyle maden etkinliği stres gibi gelmişti bir öncesinde. Şu an o kadar keyif alıyorum ki böyle rahat rahat yapmak ne güzelmiş ya. Yani ben geçen boşu boşuna ikinci damarlarla, üçüncü damarlarla uğraşmışım. Boşu boşuna ortalara gitmişim. Hatta boşu boşuna merkeze saldırı yapmışım. Hani merkeze alamayacağınız çok barizken kesinlikle merkeze gitmenin hiçbir manası yok. Hani bir ihtimal, düşük ihtimal de olsa, hani birkaç saniyeliğine de olsa merkeze alma şansınız varsa o zaman denenebilir tabii. Ama şahsen 30 seviye fırınım yoksa gitmeyi düşünmem yani merkeze. Çünkü T10 askerler önemli. Fırın seviyesi o yüzden önemli. Ya tabii sadece fırın seviyesi ve T10 askerler değil, kişinin hani tılsımı, donanımı da önemli. Kahramanları da önemli. Evet, son 3 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Yani bu sefer o kadar keyif aldım ki yani yarım saat nasıl geçti anlamadım bile. Ne ara 3 dakika kalmış. Fark etmedim bile. Işınlanma süremizde de 2 dakika kalmış. Yani arada bir dakikalık süre farkı var yaklaşık. Bu da demek oluyor ki bir kere daha ışınlanma imkanım olacak. Ben bu ışınlanmayı nerede kullanırım? Şöyle tek bir atış için merkeze gitmek için kullanabilirim ama sadece son 30 saniye kaldığında hani son 30 saniye kaldığında artık oraya giderek son bir atış yapıp hani olur da eskaza birileri çok saldırıyordur bir şey oluyordur, içerisine alma şansım olur bir iki saniyeliğine bile olsa. Hani o zaman çok yüklü bir puan geliyor oradan, galiba 50 30 40 gibi bir puanlar geliyordu. Hani o zaman bir derece yapma ihtimalim için bir kerelik bir deneme yapabilirim. Ama dediğim gibi yani normal vaktimden çalmam kesinlikle. Puan kasma fırsatını harcamam. Sadece son 30 saniye yani son bir saldırılık bunu yaparım.
Asker de hiç bitmedi. Güzel yani. Hala son ana kadar asker kesmeye devam edebiliyorum. Evet, şu an 5. sıradayım. O şansımı denemem lazım ki ilk 2 sırayı bir zorlayayım. Ya düşük ihtimal tabii ama gene de denememiş olmak istemiyorum. Hemen şu madene bir kere daha asker yollayayım ki oradan 5000 puan gelsin. Evet, gördüğünüz gibi 337 idi, 342 oldu. Şimdi son 30 saniyeye girdik. Bu yüzden merkeze gideceğim ve bir kerelik saldırı şansımı deneyeceğim. Hemen şöyle hasar arttırıcıyı da aktifleştirdim. Evet, 11 saniye sonra bitiyor. Ama bizim saldırımız 17 saniye sonra gidecekmiş. Vay be, bu kadar uzak mıymış o mesafe? Evet, saldırımız gidemeyecek arkadaşlar. Daha erken gelmek lazımmış. Hatta tam böyle gördüğünüz gibi devrilmek üzereydi. Devrilemedi lider. Tek başına tamamladı orayı. İşgalciliği tek başına yapmış oldu. Hani bu yüzden son 30 saniye değil de son 1 dakika gidip bir şansınızı deneyebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi kimse alamadı yerini. Evet, savaş bitti ve 5. sıralamaya girerek şu ödülleri kazandım. Gayet keyifli bir maden avıydı. Umarım sizler için de bu taktik etkili olur. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.